Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam baharlık, yazında rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir üçgen şal modeliyle geldim. Arkadaşlar yapımı oldukça kolay. Etol şal modelini de geçen gün çalışmıştık zaten. Bu sefer de üçgen şal modelini çalışmak istedim. Bu da şahane bir şey oldu. Şöyle küçük bir şekilde çalıştım sizler için. Evet arkadaşlar, ipimden ve tığımdan bahsetmek istiyorum. İpim papatyanın angora kek ipi. Şöyle renklerinin güzelliğini de göstermek istiyorum. Arkadaşlar, iplerimin bilgilerini ve almak istediğinizde nereden alabiliriz derseniz hemen adreslerini de bu videonun altına link olarak atacağım. Ulaşabilirsiniz. İstediğiniz çeşitlilikte çok güzel ve çok uyguna yünler mevcut. Bence bir göz atın. Sizler de çok beğeneceksiniz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Yine aynı iple göstermek istiyorum ama mor biraz koyu olduğu için bu sefer dışından başlamak istiyorum. Şöyle hemen ipimi alıyorum ve istediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekiyorum. Normalde 5 ve katları şeklinde çekerseniz tam denk gelecektir. Ben şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekiyorum. Arta kalan zincirimi de kesiyorum. Bir de şu konuyu atlamayalım. Arkadaşlar, normalde şöyle uçtan başlarız ve bir bir arttırarak devam ederiz. Bu modelimiz ense kısmından başlıyor. Yani normalde bir üçgen şalın eni 1,5 metre olması gerekiyor. Yine sizler daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. Yani ne yapıyoruz? 1,5 metre boyunca zincir çekiyoruz. Biraz da fazladan çekiyoruz. Arta kalan zincirleri zaten kesebiliriz. Evet. Ben şöyle yeteri kadar size göstereceğim. Göstermek için yeteri kadar zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeteri kadar zincirimi çekip hemen döndüm. Hemen önümdeki zincire batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Daha önce ördüğümüz modelin aynı şeklinde başlıyoruz. 2 zincir, tığın başını 3 kez doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire battım. Dörtlü trabzan yapıyorum. 2 ilmek çekerek kapatarak dörtlü trabzan. Araya 2 zincir, 3 kez doladım. Tekrar aynı zincirin içine batıp dörtlü trabzan. 2 oldu. Şurayı saymıyorum. Aynı zincirin içine 3. Aralarda 2 zincirim var. 4. trabzanımı yapıyorum. Ve son 5. dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şurayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar zincirimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincire sık iğne ile sabitliyorum. Çok elimi sıkmıyorum. 2 zincir. Tığın başını 3 kez doladım. 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. Yine az önce yaptığımız gibi aralara ikişer zincir çekerek dörtlü trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içine. 2 oldu. 3. 4.'ü yapıyorum. Ve 5.'yi yapıyorum. Ve yine 2 zincirim var. Ve yine 5 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire battım. Sık iğne ile kapattım ve bakın ikinci modelimi de yapmış oldum.
Üçüncüyü de yine aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. 3 kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Ben buraya yine 5 tane dörtlü trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 3. modelimi de bitirdim. 5 tane dörtlü trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire battım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi siz bu şekilde 1,5 metre zinciri bu şekilde öreceksiniz. Ben şöyle arta kalan zinciri çok dibinden olmayacak şekilde kesiyorum. 3 tane model göstermem için yeterli. Hep aynı ilerliyor çünkü. Evet. Daha sonra 1,5 metre zinciri ördük. Bu sırayı bitirdik. Hemen burada bir zincir çekiyorum ve modeli çeviriyorum. Sık iğne yaptığım yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada. Şimdi şöyle kaydırma yapacağız. Şurayı saymıyorum. 1, 2, 3. zincire kadar kaydırma yapacağız. Şöyle tek tek batıyorum. Oraya gelene kadar kaydırıyorum. Kaydırma yaparken şunu biraz uzatalım. Burada kasma yapmaması açısından. Şöyle zincirlere batarak her sırada eksilteceğimiz için bir tane bunu yapıyoruz. Bunu da söylemek istedim. Bu şekilde hemen bakıyorum. Evet, tam şuraya gelene kadar kaydırmamı yapacağım. Evet, tam buraya geldim. Bakın kaçıncı? Şunu saymıyorum. Şurada benim 5 trabzanım var. 1, 2, 3. trabzana kadar kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Dibine batıp bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra 3 tane zincirim var. 1, 2, 3. Bakın tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa değil, onun yanındaki boşluğa battım. İkili bir trabzan yaptım. Şimdi karşı modele geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Karşı modele geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle şunları saymıyoruz. 1, 2, 3. zincirin tepesine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki değil, onun yanındaki boşluğa ikili trabzan. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Şurada da modellerimizi yapacağımız büyük boşluklar var. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın başını doladım. Bakın şu iki boşluğu atlıyorum. Hemen önümdeki boşluğun içine ikili trabzan. 1, 2, 3. Tüm sıralarda bunları yapacağız arkadaşlar. Bakın. Önümdeki trabzan değil, hemen ortadaki trabzan. Sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu sıram bitti. Şöyle iki yanda da boşluğum oluştu. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen önümdeki sık iğneye batırıp bir sık iğne yaptım. 2 zincir ve burada hemen modelimi yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3 kez doladım ve hemen bu büyük boşluğun içine 5 tane dörtlü trabzan, aralara 2 zincir çekerek. Artık tüm sıralar bu şekilde ilerleyecek. Aynısı. Sadece bir eksik olacak. Her bir sırada bir tane model eksiliyor. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4. 5. 2 zincir. Bakın bunu nereye sabitliyorum? Şöyle yaptığımız sık iğne bölümüne
Şöyle tam ortasına batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Modelleri hep sık iğnelere sabitliyoruz. 3 kez doladım. Dörtlü trabzan, 2 zincir. İkinciyi yaptım. Üçüncü. Dördüncüyü yapıyorum. Ve son olarak beşinciyi yapıyorum. Evet. 2 zincir çekiyorum. Ve bakın yine 1, 2, 3 sık iğne tepesi batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bütün sıralar şu ikinci sıradaki gibi ilerleyecek. Çok kolay ve çok basit ve ben burada son sıraya gelmiş bulunacağım. Çünkü 3 tane ile başladık. Şöyle burada bir zincir çektim. Sık iğne yapmanıza da gerek yok. Burada sadece kaydırma yapabiliriz. Bu şekilde yine orta zincire gelene kadar kaydırmamı yapıyorum. Şöyle uzatıyorum ilmeğimi ki burada kasma yaratmayalım. Bakın nereye kadar? Şu ortadaki yani 3. trabzana kadar. Bu şekilde tek tek bütün zincirlere batalım. Elimizi gevşek tutalım. Bakın. Şunu saymıyorum. 1, 2, 3. Ortaya battım. Tam trabzan tepesine bir sık iğne yaptım. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Elimi oldukça bol tutarak. Tığın başını doladım. Bakın önümdeki boşluk değil, hemen yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Karşıya geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Hemen önümdeki değil, onun yanındaki değil. Şuraya batıyorum. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Ve hemen önümdeki değil, onun yanındakini yani yine ortadaki trabzan tepesine batırıyorum. Sık iğne ile kapattım ve bu sıramı da bitirdim. Çünkü tek modele düştü. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen önümdeki sık iğneye battım. Bir sık iğne yaptım. 2 zincir. Tığın başına 3 kez doladım. Ve yine büyük yuvanın içine batarak 5 tane dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bitişiniz bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay. Bir günde bir şal örebilirsiniz. Ben bu videoyu çekip bitirdikten sonra muhtemelen ben bu iple yani diğerine devam edemem. Çünkü yakadan başladım. Yeniden başlamam gerekiyor. Maalesef yakadan başlamalı bir model olduğu için devam edilmiyor. Ne kadar büyüklükte başlarsanız o kadar büyüklükte yapabiliyorsunuz. Sonradan büyütme şansınız yok. 2 zincir. Bakın 2, 4, 5 tane dörtlü trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Bakın burada 3. trabzanın tepesindeki sık iğneye batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet. Hemen şöyle daha küçük bir tığla ipimi saklamak istiyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay bir model. Model de çok güzel. Biliyorsunuz ben çok beğenmeden sizlerle paylaşmıyorum. İlla önceden benim beğenmem gerekiyor. Şöyle göstermek istiyorum modeli. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir model. Hemen şöyle kenarlarını da göstermek istiyorum.
Ben püskülü pek yakıştıramadım modele açıkçası. Hani böyle sade olsun istedim. Bakar mısınız? Şöyle kenarlarına pıtırcıklar yaptım. Çok da bence güzel oldu. Hemen şöyle çabucak size o pıtırcıkları nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım. Hemen şöyle ilk tepeden başlıyorum. Sık iğne ile. Evet, yine kaydırma yöntemi yapıyorum. Şöyle kaydırarak 2 üçüncü kaydırma. Ben 4 kaydırmada bir pıtırcık yaptım. Sizler onun ayarlamasını kendinize göre yaparsınız. 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen şuradaki ilmeğe batıp kaydırmayla şöyle pıtırcığımı oluşturuyorum. Daha sonra kaydırmama devam ediyorum. Tüm zincirlere tek tek batarak 4 tane 2 3 ve 4. Dördüncü de 1 2 3 zincir ve hemen şuradaki ilmekleri batırıp kaydırma yapıyorum. Tekrar göstereceğim. 1 2 3 ve 4. Şu ilmekleri kaydırırken biraz uzatın. Burada kasma olmaması için. 3 zincir ve şuradaki ilmekleri batıyorum şu şekilde. Kapatıyorum. Pıtırcıklarımı da bu şekilde yaptım. Hemen diğerini tekrar getirmek istiyorum. Çok güzel tül gibi oldu. Bakar mısınız? Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiş. Ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.